Dilime ikili geliyor. Her ekmeğin arkasına yapardı aşağı yukarı. Ha. Mayalı böyle. Yanına bir çay. Peynir diyemiyorum. O zamanlar peynir var mıydı sizde bilmiyorum. Yoktu kızım, nerede vardı? Peyniri bilen mi vardı? Çökelik yaparlardı. Lor yaparlardı. Loru da süt kestirmesi derdik. Yağla kızım. Tamam, at böyle. Ben yağlarım. Bunun üstüne atmak istiyorum. Tamam. Ekmek kayıyor anne. İki paket maya. 1 2 ölçek şeker ve ılık su. On dakika bekletiyoruz. 10 dakika beklemenin arkasından yarım çay bardağı ya da 2 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyoruz. Bir tane yumurtayı kırıp karıştırıyoruz. Biraz tuz ve alabildiğince un. Karıştırmaya başlayıp yoğuruyoruz. Bakın sevgili dostlar, bu da size tandırda mayalı çörek nasıl yapılır diye bir çörek hamurumuz, mayalı. Bu ekmeklik hamur değil. Ve bunu isteyen tavasında yapabilir mi anneciğim? Evet, tavasında yapabilir. Bir parça kalınca bir mermer bulup mermerin üstünde, ocağın üstünde yapabilir. Yani bu yapılabilecek, bütün herkesin yapabileceği güzel bir çörek olacak inşallah. Bakın hamurumuzu yoğurdum. Önce ben karıştırmadım mı? Canım sen karıştırdın. Sen de hele kendini söylemesen ayıp olur. Şimdi ekmeğimizi açmaya başlayacağız Allah izin verirse. Böyle yaparsanız sevgili dostlar hamur güzel özleşiyor, çabuk özleşiyor. Bunda sadece rüzgar çıktı kızım. İşimiz zor. Benim kesme şeyim, tahtam nerede? Böylece bunu da kaldırıyorum sevgili dostlar. Yoğruldu. Üstünde örtelim şöyle güzelce poşetimizini ki mayalansın biz ekmeğimiz olana kadar. Eskiden annelerimiz böyle yapardı. Böyle hazır maya neredeydi sevgili dostlar? Eski yoğurttan yapardık. Gerçek mi? Herhalde yani. Mayanın ana temeli bana göre yani. Şimdiki düşünceme göre söylüyorum. Eski yoğurt. Tamam, hadi bakalım. Sevgili dostlar, şimdi yine bir tane daha yapacağım. Eskiden Allah rahmet eylesin, babaannem böyle yapardı. Ben hep babaannemden gördüm bu işleri.
Ben babaannemle çok zaman geçirirdim. Bunu çok yani şey etmeye gerek yok. Hemen şöyle böyle elinle bir yandan toparlayacaksın. Bir yandan da unla bu şekilde. Bu tandırda kömbe bunun adı. Ama bizler bazlama diyoruz artık yeni dönem. Demek ki bunun alttan bir yeri ne yapıyor? Tutuyor ki sallanmıyor. Böyle sallanacak. Şimdi sadece tandırımızın üstünü her şeyle sileceğiz şöyle bir. Böyle atacağız sevgili dostlar. Sonra da şöyle elimizle biraz düzelteceğiz ve bu arada da şeyimizi unutmayacağız. Hamurumuzun burada olduğunu da. Elim yanıyor. Elim yanmasa iyi de. Kızım uğraş nerede? Hızlı yandı, hızlı yandı. Bu şekilde kızaracak. Çevire çevire. Kızartacağız burada. Canım babaannem nasıl becerikliydi. Benim gibi 10 tane dönmezdi ki. Hemen yapıverir koyardı. Harika kabardılar. Bakın ıslar nasıl güzel kızardı. Ben onu kenara al. Şimdi de ne yapıyorum? Bunu alıyorum ve şöyle suyumuzun içine bile sadece ununu yıkıyorum. Şey değil, ununu yıkıyorum ve tekrar yine geri buraya koyuyorum sevgili dostlar. Ve orada pişmeye devam edecek. Şimdi biz ikinciyi yapalım.
Aynı teknikle Aynı teknikle atacağız. evlerinde de yapabilirler, değil mi anne? Tabii ki de yapabilirler. Oo, hamurumuz da güzel kızarmış bu arada. Buradaki çöreğimiz çok güzel kızarmış sevgili dostlar. Bu ateşin tadını hiçbir şey vermez. Ben şimdi hemen silme işine devam ediyorum. Başlıyorum anneciğim. Amaç içini çeke çeke böyle içi hamur olmaması için harika kızartmamız lazım. Sevgili dostlar bakın nasıl güzel kızardı. İstiyorsan yağ sürebilirsin kızım sıcakken. Şöyle derdi nene. Eliyle. Bir de oklavası vardı küçücük. Canım benim. Silme ekibi geliyor. Her ekmeğin arkasına yapardı aşağı yukarı. Ha. Mayalı böyle. Yanına bir çay. Peynir diyemiyorum. O zamanlar peynir var mıydı sizde bilmiyorum. Yok kızım nerede vardı? Peyniri bilen mi vardı? Çökelik yaparlardı. Lor yaparlardı. Loru da süt kestirmesi derdik. Yağla kızım. Tamam at böyle. Ben yağlarım. Onun üstüne atmak istiyorum. Tamam. Ekmek kayıyor anne. Bir şey olmaz. Şimdi buraya da koyacağım. Ne yani? Elimi yap. Sana bunun tahtasını alacağım. Evet. Bulayım. Bulur bulmaz alacağım. Bunu da yağlayalım. Yağla. Akşam ve gece nöbete giderken yanımda götüreyim de bir tanesini yerim. İftariyelik. Masahurluk. Bunu da suya katmadan dene bakalım nasıl olacak diye. Ötekini suya katmadın mı? Tamam o zaman. Şunu katmadım. Hı hı. Yok şunu. Tamam. Çekiyor musun? Hı hı. Evet. O suya koymamın sebebi o yani unlu olarak atıyoruz ya şeyimizin üstüne, tahtamızın üzerine, ateşimizin üzerine. Onun ununu yıkamak. Yoksa başka bir şey değil.
Yani az unlu olduğunda yıkamayabilirsiniz. Mesela bu az unlu. Evet, bu az unlu, bunu yıkamayabiliriz. Bunu burada hemen yapışıyor. Unu fazla koymak lazım. Unu da fazla koyduğumuzda şöyle kenarına ateşi değdirmeden Bugün gerçekten oruç tuttuğumu anlıyorum anne. evet, bugün oruç kendini hissettirdi kızım. Bugün biz çok hissettik. Yandık çünkü. Evet. Şeyimiz bitti artık. Hamurumuz bitti. Ne erinmez babaannem varmış. Tacı kaldırırdı, tandırı koyardı. Biz seviyoruz diye bize böyle çörek yapardı. Allah razı olsun. Nur içinde yatırsın. Bak dua ettiriyor kendine iyiliğiyle. Tam- İyi insanlar iyiliğiyle dua, beddua ettirenler de kötülüğüyle beddua ettiriyor. Mekanı cennet olsun. Nasıl güzel yapardı. Azıcık mısır unu koyardı. Azıcık da böyle beyaz un neredeydi kızım? Normal buğday unuydu. Onda eşki yoğurtla yoğuru verirdi. Ne kadar lezzetli olurdu Allah bilir. Tabii maya yoktu ki. Herkes hani gelinleri kızları etrafını toplarken o bunu bize yapardı. Ben de Tabii şimdi ben toplayacağım. yiyen kısmıydım. Bak, Toplayan orada da kısmı kabardı. değildim. Çünkü babaannemin başında bekleyip de yiyecek olan bendim. İyi ki de beklemişim de öğrenmişim. Şimdi Allah içinse yani Ay ben burada girmek istiyorum. Annem dedi ki et olsaydı sana kebap yapardım dedi. Ay anne dedim Hüseyin'i gönderelim. Ama ne oldu anneciğim? oruç açım vakti değil. Oruç açım vakti değil. Oruç tutuyoruz biz. Yoksa bunun üstüne hemen bir kebap yapardım ya da ciğer. Bunun üstünde kebap çok güzel oluyor. Yaparız bir gün. Gömleğe sarılmış ciğer istiyorum ben. O çok güzel oluyor. Ne zaman yapalım? Yapalım inşallah. Bir gün gömlek pilav yapalım. Gömlekte pilav. Gömlekte. Bakın nasıl güzel kızardı sevgili dostlar. Yağlayayım mı bunu? Allah. Ben şimdi biraz daha koymak istiyorum. Şuraya nasıl olsa ateşimiz kızarsın. Bunların aynısını evinizde de yapabilirsiniz. Evet. Yumuşacık oldular ha. Külçe gibi maşallah. Ha? Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlarım, Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Sizlere dua ediyorum, dua bekliyorum. Şimdi böyle son böyle biraz kızartıyorum. Ne yapayım? Boş durmaktansa ateş de var. Tadını çıkarıyorum ateşin.